Herkese merhaba, Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmekte olduğunuz bu zikzak berenin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Berede iç kısmında zikzaklarda ve üst kısmındaki bu benek uygulamasında farklı renkler kullandım ama kullandığım iplerin hepsi aynı özellikte ipler. Şöyle söyleyeyim, 100 gramı 100 metre olan ve %25 yün içeren bir ip. 7 numara şişle ördüm ve misinalı şişle ördüğüm için dikişsiz bir şekilde örmek mümkün oldu. Yaklaşık bütün renkler dahil 70-75 gram kadar ip gerekli oldu. Şimdi berede kullandığım bu desenin ben şablonunu şöyle bir çalışma halinde görselleştirdim. Bu çalışmayı dilerseniz paylaşabilirim. Instagram'dan da paylaşabilirim. Bu arada Instagram'da da Alaz Örgü adıyla sayfam var. Orayı da takip edebilirsiniz. Yine modellerimin görsellerini görmek açısından. Dediğim gibi bu şablonu da orada paylaşabilirim. Dilerseniz oradan indirebilirsiniz. Bunun dışında bu tarz benzer çok fazla tasarımlar var internette, özellikle de Pinterest'te. Farklı desenler, modeller de bulabilir ve uygulayabilirsiniz. Temel olarak ben yapılışının ne şekilde olduğunu anlatmaya çalıştım burada. Farklı desenlerle farklı tasarımlar yapabilirsiniz. Lastik kısmından başladım. Bir düz bir ters lastikle lastik örerek devam ettim. Üst kısmında zikzak modellerini uyguladım. Yine daha üst kısmında da bu benekleri yerleştirdim. Ve en son bir pompon takarak yine kendi iplerinden kullandığım bir ip. Tamamlamış oldum bereyi. Yaş olarak 3-5 yaş için uygun oldu. Boyutlarını da söyleyeyim hemen. Berenin genişliği yaklaşık 22,5-23 santimetre. Boyu yaklaşık 21-21,5 santimetre oldu. Dediğim gibi bu boyutuyla 3-5 yaş çocuklar için oldukça uygun olacaktır. 60 ilmekle başladım ben bereyi. Daha küçük çocuklar için, yani 1-2 yaş grubu için 54 ilmek düşünebilirsiniz. Bu arada model 6 ilmeğin katlarından oluşuyor. O nedenle ilmek sayınızın altının katı olmasına dikkat edin. Dediğim gibi 1-2 yaş için 54 ilmek olabilir. 5 yaş üstü çocuklar için 66 ilmek olabilir. Yetişkinlerde de 72 ya da 78 ilmek olabilir. Ancak bu sayıları ben bu ip bu özellikle bir ip ve 7 numara şişe göre veriyorum. Lütfen onu da dikkate alın. Farklı kalınlıkta ip ve şiş kullanırsanız berenizin boyutları daha farklı olacaktır. İlmek sayısını ona göre belirlemeniz gerekir. Evet, güzel bir bere oldu. Örmek de çok keyifliydi. İnşallah siz de denersiniz. O zaman hep birlikte yapılışına başlayalım. Evet, bere için kullanacağım ip 100 gramı 100 metre olan %25 yün içeren bir ip. Şiş olarak 7 numara 40 santim misinalı şişle başlayacağım. Başlangıç ilmek sayımız 60 ilmek olacak. İpimizden bir miktar ayırıp ilmek almaya başlayalım. Şöyle hiç bilmeyenler için nasıl ilmek aldığımı birkaç tane alarak göstermek istiyorum. Bu ilk ilmeğim oldu. Devam ediyorum. Bu şekilde 60 ilmek alıp gelelim. Toplam 60 tane ilmek aldım. Şimdi bir tane daha ilave ilmek alıyorum. Bu fazladan aldığımız ilmeği şimdi iki tarafı birbirine bağlarken kullanacağız. Şöyle ilmeklerin, bakın şu alt çizgisinin düzgün ve dönmeden devam etmesine dikkat ederek şöyle şişin ucuna doğru getirdim ilmekleri. Bu aldığım son ilmeği, bakın şöyle yapıyorum. Bu taraftaki ilk aldığım ilmeği bu tarafa alıp sol şişten sağ şişe alıp bu son aldığım ilmeği onun üzerinden atlatıyorum ve boşa alıyorum. Bakın iki tarafı bağladık. Bu ilk ilmeği tekrar sol şişe geçiriyorum ve şöyle ipimi çekiyorum bu noktada.
Ayrıca burası bizim başlangıç noktamız olacağı için takip edebilmek adına bir tane ayraç takıyorum. Tekrar şöyle ipimizi çekelim. Örmeye hazırız. Başlayabiliriz lastiği. Bir düz bir ters lastik öreceğiz. İlk ilmeği düz örerek başlıyorum. Arkasından bir tane ters. Tekrar bir düz, bir ters. Bu şekilde bir düz bir ters örerek sıranın sonuna kadar, yani ayracın olduğu noktaya kadar gelelim. Sıra sonuna geliyorum, bakın. En son iki ilmeği de bir düz bir ters örerek bir turu tamamladım. Şimdi ikinci sıramızda yine aynı şekilde düzleri düz, tersleri ters örerek devam edeceğiz. Bu sayede hep örgünün ön yüzünde döne döne yuvarlak örgü şeklinde örerek dikişsiz bir bere elde etmiş olacağız. Bir miktar daha lastiğimizi örmeye devam edelim. Berenin lastiğini tamamladım. 7 sıra ördüm. Uzunluğunu da söyleyeyim. Yaklaşık 5 santimetre oldu. Şimdi artık üst kısmına başlayabiliriz. Üst kısmında berenin zikzak modeli kullanacağım. Onu anlatabilmek adına şöyle bir şablon hazırladım. Buradan size şimdi şablonu nasıl okumamız gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle modelimiz 6 ilmeğin katları şeklinde oluşuyor. Bakın şurası 6 tane ilmek. Bu gördüğümüz her çarpı bir ilmeği ifade ediyor. 6 ilmekten oluşan ilk modelimizi bu şekilde şu kısımda gösterdim. Diğer kısımlar ikinci, buna birinci model dersem, bakın bunlar ikinci ve üçüncü tekrarı modeli. Biraz daha anlaşılır olması için çizdim. Aslında uygulamak için bize gereken sadece bu kısım. Şimdi dediğim gibi altının katlarından oluşuyor modelimiz. O nedenle ilmek sayımızın altının katı olması gerekiyor. Biz 60 başladık. Daha küçük ya da daha büyük bere örecekseniz buna göre belirlemenizi tavsiye ederim. Hep altının katı olmalı ilmek sayımız. Şimdi buradaki sayılar neyi ifade ediyor? Bu alttaki sayılar ilmek sayısı. Anladığınız üzere bakın ilk kısımda 1'den 6'ya kadar, ikinci kısımda 7'den 12'ye, üçüncü kısımda 13'ten 18'e kadar. Yandaki sayılar ise sıra sayılarımız. Biz sıra sıra burada gördüğümüz renkleri uygulayarak beremizi örmeye devam edeceğiz şimdi. İlk sıradayız. Okumalarımız hep sağdan sola doğru olacak. Yani buradan başlayacağım. Bakın ilk model için 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane mavi öreceğim. Hepsi mavi. Bu arada tonları ben tablodaki tonları kullanacağım ip renklerine uygun olarak seçmeye çalıştım. Umarım anlaşılır olmuştur. Kolaylık sağlayacağını düşünüyorum bu şekilde renkli olmasını. Şimdi mavi tonlarında ana rengimizde bakın 6 tane öreceğiz. İkinci ve üçüncü tekrarlarda da aynı şekilde devam edecek. Bizim beremizde 60 ilmek olduğu için bunun gibi toplam 10 tane model tekrarımız var. Burada 3 tanesini görüyoruz. Devam edelim. İkinci sıramızda bakın sarı ile başlayacağız. Bir tane sarı ördükten sonra 5 tane mavi öreceğiz. Bakın ikinci tekrarda da aynı. Bir sarı, 5 mavi, bir sarı, 5 mavi şeklinde gidiyor. Evet, kısaca bu şekilde anlatmaya çalıştım. Örerken daha da iyi anlaşılacaktır umarım. Şimdi başlayalım örmeye. Başlangıç noktasına geldim. Ayracındayım. Şimdi neydi? İlk sıramızda bütün ilmeklerimizi mavi örecektik. Artık düz örgüye geçiyorum. Lastik uygulamamız bitti. Saymama da gerek yok bu sırada çünkü hepsi mavi olacak. Sırayı sonuna kadar mavi ipimizle düz örerek tamamlayalım. İlk sırayı mavileri örerek tamamladım, bakın hepsini. Başlangıç noktasındayım. Şimdi şablonumuzda şu sırayı tamamladık. İkinci sıradayız. İkinci sırada bize şablon ne söylüyor? Sarı ile başlayacağız. Bakın bir tane sarı öreceğiz. Arkasından 5 tane mavi öreceğiz. Ve tekrar şeklinde bir sarı 5 mavi şeklinde devam edeceğiz.
İkinci rengimize başlayacağız yani. Ben hemen ikinci rengimi alıp önce bu ana rengime bağlamak istiyorum. Şimdi ilk ilmeğimiz sarı olacak dedik. Şöyle sıra başındayım. İlk ilmeği sarı örerek başlıyorum. Arkasından şablonumuza göre neydi? 5 tane mavi örmemiz gerekiyor. Sonra bakın öncelikle bir örelim o 5 tane maviyi. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi bu 5 tane maviden sonra şablonumuza göre ne yapmalıyız? Tekrar bir tane sarı örmeliyiz. Bakın bu sarı ipi alıyorum. Buradaki ilmeği örmek için bakın şöyle uzatarak örüyorum. Burada oldukça uzun bir uzanmış kısmı oluştu bu sarı ipimizin. Şimdi bu şekilde de örülebilir ama ben bunun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü giyip çıkartırken bu tarz örgülerde elimiz takılabilir ve deforme olabilir örgümüz. Dolayısıyla çok kullanışlı olmaz. Şimdi bunun yerine ne yapmalıyız? Ben söküyorum bu ilmekleri geriye. Sarıyı söküyorum. Mavinin de bakın birkaç tanesini sökeceğim. 2 tanesi kalsın. 2 ya da 3'e kadar yeterli bu şekilde uzatmamız ama daha fazlası çok sağlıklı değil. Oralarda şöyle bir uygulama yapacağız. 2 tane ördükten sonra şu sarı ipimi de bakın bu tarz uygulamalarda böyle daha pratik oluyor. Diğer elime alıyorum. 2 tane ördükten sonra üçüncüyü normalde şöyle örmem lazım. Bunu yaparken bu ipimi atmadan önce bakın ikinci rengi sarı ipimi şöyle şişin üzerinden doluyorum. Ondan sonra örüyorum. Bu yaptığımız hareket bu sarı ipi burada bir kilitleme yapmış oldu. Dolayısıyla o uzun mesafeyi kısaltmış, ikiye bölmüş olduk. Daha kısa uzatmalar oluşmuş oldu. 3 tane ördüm. Kalan 2 taneyi normal örerek 5 maviyi tamamladım. Şimdi sırada yine bir tane sarı ilmekle öreceğim. Bakın daha kısa bir mesafe. Ördüm sarı ipimle bir tane. Arkasından yine 5 tane mavi öreceğiz. Yine aynı şeyi yapalım. Bakın 1, 2, üçüncüyü örerken sarı ipimi yine şöyle şişimin üzerine bir doluyorum. Ondan sonra bunu örüyorum. Bu dolama sırasında da bu iplerin çok gergin olmamasına dikkat edelim. Bakın bu arkada uzayan kısımlarının. Yoksa örgümüzü büzer ve daraltır. Daraltmaması gerekiyor. Bakın 3 tane oldu. Devam edelim. 4 ve 5. Şimdi 5 taneyi tamamladıktan sonra yine bir tane sarı öreceğim. Şöyle hemen arkadan sarı ipimle bir tane örüyorum. Arkasından yine mavi ile devam edeceğim. Bakın 1, 2, üçüncüyü örerken hemen sarı ipimi yine şöyle bir şişin üzerine dolayıp maviyi o şekilde örüyorum. Sonra yine 5'e tamamlıyorum. Evet bakın bir sarı 5 mavi şeklinde devam ediyoruz. Arada da ipimizi böyle kitleyerek 2 ya da 3 ilmekte bir. Dolayısıyla bu mesafeler çok uzun olmuyor. Bu şekilde sıramızı şimdi örmeye devam edelim. Bir sarı 5 mavi. Evet ikinci sırada bir sarı 5 mavi şeklinde örerek bakın sıranın sonuna kadar geldim. Şimdi şablonumuzda ikinci sıramızı tamamladık. Ve üçüncü sıramıza başlayacağız. Bu sırada bakın 2 sarı ile başlayıp arkasından 3 mavi sonra bir sarıyla bakın şu ilk 6 tane şu kısma bakarsak 6 taneyi bitirmiş oluyoruz. 2 sarı 3 mavi 1 sarı. Arkasından tekrar 2 sarı 3 mavi 1 sarı yaptığımızda bakın bu aradaki sarı 1 buradan 2 buradan 3'e çıkmış oluyor. Yani aslına bakarsanız sadece başta 2 tane sarı arkasından 3 mavi 3 sarı 3 mavi 3 sarı şeklinde devam ediyorum.
En sonunda bitiminde bir tane sarı olacak. Yuvarlak olduğu için o bir tane ile birlikte bu baştaki sarı da 3'e çıkmış olacak. Yani tamamı sıramızın 3 sarı 3 mavi şeklinde yerleşmiş olacak. Şimdi o nedenle 2 sarıyla başlayacağım 3. sıraya. Başlangıç noktasındayım. Şimdi 3 ilmek olduğu için bu arada kilitleme olayını yapabiliriz de yapmaya da biliriz. Size kalmış. Ben sanıyorum yapmayacağım. Bakın şimdi 2 tane sarı ile başlayacağız. 1 2 2 tane sarıyı ördükten sonra şimdi 3 tane mavi öreceğim. Sadece bu uzattığım iplerin çok sıkışık olmamasına, gerdirmemesine dikkat edeceğim. 2 3 tane mavi ördüm. Arkadan şimdi bakın sarıyı şu mesafede uzatmış oluyoruz. Dediğim gibi bence bu yeterli bir mesafe. Kilitlemeye gerek yok arada. 3 tane sarı örüyorum. Arkasından yine 3 tane mavi. Şimdi tekrar 3 sarı. Ve 3 mavi. Evet, bakın bu sıramız da bu şekilde şekillenecek. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldim. Bakın 3 sarı 3 maviden sonra en sonda bir tane sarı kaldı. Onu ördüğümde diğer taraftaki 2 sarı ile birlikte bakın yine 3 tane sarı olmuş oldu. Şimdi bu sırayı da tamamladık. Bir sonraki sıramıza bakalım. 3. sıramız bitti. Şimdi 4. sıradayız. 3 sarı ile başlıyoruz. Arkasından bir mavi, sonra 2 sarı. İlk 6 ilmeğimiz bu şekilde. Sonra ikinci modelde tekrar 3 tane sarı ile başladığımda bakın bu 2 sarı 5 sarıya çıkıyor. Yani sadece başta 3 sarı var. Arkasından bir mavi 5 sarı. Bir mavi 5 sarı şeklinde devam edeceğim. Şimdi hangi ipi daha çok kullanıyorsak o ipi normalde ördüğünüz tarafa almak daha mantıklı. Ben bu taraftan örüyorum. Bu tarafta oldukça da zorlanıyorum açıkçası. O nedenle şimdi sarıyı daha çok öreceğimiz için, sarı 5 taneye çıktığı için sarı ipi bu tarafa, mavi ipi diğer tarafa alıyorum. Şimdi neydi? 3 sarıyla başlayıp arkasından bir mavi öreceğiz. 1 2 3 sarıyla başladım. Arkasından bakın bir tane mavi ördüm buradan. Sonra devamında 5 sarıya dönüyordu modelimiz. Dolayısıyla şimdi 5 tane sarı örüyorum. 1 2 yine aynı şekilde 3. ilmekte kitleme yapalım. 5 tane öreceğimiz için uzatmayalım mavi ipimizi o kadar. 4 ve 5. Bakın burada zikzağımız oluşmaya başladı. İlk sırada 1'di, sonra 3, bu sırada 5'e çıktı sarılarımız. Böylece zikzak modelimiz de oluşmaya başladı. Şimdi 5 sarıdan sonra bir tane mavi örüyorum. Arkasından yine 5 sarı. 1 2 3. ilmekte kitleme yapıyorum. 4 ve 5. Evet, bu sıramızı da bir mavi 5 sarı şeklinde örmeye devam edelim. Sıra sonuna geliyorum. Bakın 5 tane sarı ördükten sonra bir tane mavi ördüm. Ardından kenarda 2 tane ilmeğim kaldı. Onları da sarı örüyorum. Böylece diğer başlangıçtaki 3 ilmekle birlikte yine 5 sarı tamamlanmış oldu. Şimdi bu sırayı da bitirdik. 4. sıraydı bitirdiğimiz sıra. Şimdi bir sonraki sırada bakın artık mavi bitti burada. Şöyle bir üçgen şeklinde bu kısımda örmüş olduk. Bundan sonra yeni renge geçeceğiz. Ana renk burada sarı olacak. İkinci rengimiz kiremit rengi kullanacağım ben. Ona başlayacağız. Sıranın başında yine onunla başlıyoruz. Bakın burada ilk sarıyı uygulamaya başladığımız sıranın aynısı. Yine burada bir sarı 5 mavi ile başlamıştık. Burada da bir kiremit rengi 5 sarı ile devam edeceğiz. Yani bakın her rengin tekrarı şöyle 3 sıradan oluşuyor.
Bu 3 sırada mavi kısmı tamamladık. Şimdi sarıyı bundan sonra kiremit rengiyle birlikte örüp 3 sıra tamamlayacağız. Sonra diğer renk şeklinde devam edeceğiz. Mavi uzunca bir süre daha olmayacağı için 2 renk daha öreceğiz arada. O nedenle kesiyorum şimdilik. Devam etmeyeceğim burada. Şöyle bir miktar bırakıp mavi ipimi kesiyorum. Şimdi sarı ipe yeni rengimi bağlıyorum. Yine daha az kullanacağım olan rengi bu tarafa, sol tarafa, diğer ipi sağ taraftaki elime alarak başlıyorum. Şimdi ilk rengimiz kiremit rengi olacaktı. İlk bir tane. Onu bir tane örüyorum şöyle. Arkasından 5 tane sarı olacak. 1 2 3. ilmekte yine şöyle kitleme yapalım. Arkasından 4 ve 5. ilmeklerimizi örelim. Evet, 5 sarıyı tamamladım. Şimdi diğer renkte bir ilmek örüyorum. Arkasından yine 5 tane sarı örüyorum. Böylece bir sarı, bir kiremit rengi, pardon, 5 sarı şeklinde bu sıramızı da tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Bakın, bir kiremit rengi, 5 sarı örerek şimdi tekrar sıra başındayım. Bir sonraki sıramıza bakalım hemen. Burayı tamamladık. Yine 2 kiremit rengi, arkasından 3 sarı, 1 kiremit rengi, yani toplamda 3 şeklinde olacak. Örmeye devam edeceğiz bu sırayı da yine. 2 tane kiremit rengi örerek başlayacağım ilk önce. 1 2 arkasından 3 tane sarı. Sonra tekrar 3'e dönüyorum kiremit renginde de. 1 2 3 ve tekrar 3 sarı. Bu sırayı da bu şekilde devam edelim. Her renkten 3'er tane örerek. Sıra sonundayım. 3 tane sarıdan sonra bir tane kiremit rengi örüyorum. Yine bakın, baştaki 2 tane ile birlikte 3'e tamamlanmış oldu. Şimdi bir sonraki sırada artık sarılar yine azalacak. Şimdi 3'e düşmüştü. Teke düşecek. Bakalım hemen şablonumuza. Bu sırayı tamamladık. Bakın, 3 kiremit rengi ile başlayacağım. Sarı teke düşecek. Sonra 2 tane kiremit rengi. Diğer öreceğim modelle birlikte 5'e çıkacak. Yani bir sarı 5 kiremit rengi şeklinde devam edecek bu sıramızda. Öncelikle 3 tane ile başlıyorum. Bu defa kiremit rengini bu tarafa alıyorum. Çünkü daha çok kullanacağız. Sarı daha az kullanacağız. Onu sol tarafa alıyorum. Şimdi 3 tane kiremit rengiyle başlayalım. Bu ikinci modelin son sırası olacak. İkinci rengi, yani sarıyı da tamamlamış olacağız burada. Arkadan bir tane sarı örüyorum. Sonra 5 tane kiremit rengi. Bakın, 3 5'e çıkacak zaten. Oradan da takip edebiliyoruz. 3. ilmekte yine kitleme yapalım. Sonra 5'e tamamlayalım. Evet, bundan sonra bu sıramızda bir sarı 5 kiremit şeklinde devam edecek. Sıra sonundayım. 5 tane kiremit rengi ördükten sonra bir tane sarı ördüm. Kalan 2 ilmeği de kiremit rengiyle örüyorum ve sıra bitiyor. Bakın, burada da yine sıra başındaki 3 ilmekle birlikte 5 tane ilmeğe tamamladık bu kiremit renginde. Böylece bakın, ikinci tekrarı da tamamladık. Sarının olduğu sırada bitmiş oldu. Bundan sonraki sıramızda 3. renge başlayacağım
Renkler rol değiştiriyor. Bu defa bakın en başta yeni kullanacağım krem rengi olacak. Sonra kiremit rengi 5 tane olacak. Bu son 2 kere yaptığımız tekrardan bakın bir kere daha yapacağız burada şu kısımda. Toplam 3 rengi bitirmiş olacağız. 2 kere tekrar ettiğimiz için bunu ben tek devam edeyim. Uzatmayalım videonun süresini. Aynı şekilde öreceğiz çünkü. Ondan sonra bu 3. rengin bitiminde tekrar görüşelim. Evet, en son sizinle ördüğümüz sıradan sonra ben 3 sıra daha ördüm. Bakın şurada işaretlediğimiz şu 3 sıraydı. Krem rengiyle ve kiremit rengiyle birlikte örülen kısım. Bu kısımda kiremit renginin zikzağını da tamamlamış oldum. Şimdi son olarak krem renginin zikzağını tamamlayacağım. Orada da yine mavi ana rengim işin içine giriyor. Yine bir 3 sıra daha öreceğiz aynı şekilde bakın. Bir mavi ile başlayıp 5 kremle devam ederek bu kremin ikinci yarısını da tamamlamış olacağız. Ondan sonra zikzaklarımız bitecek. O nedenle ben yine bu başlangıç noktasında mavi ipimi bağladım. Bir mavi 5 krem şeklinde örmeye başladım. Bu kısım yine aynı bu 3 sıra. Diğer ördüğümüz 3 sıraların tekrar şeklinde. O nedenle yine ben örüp ondan sonra size tekrar döneceğim. Evet, 3 sıra daha ördüm. Bakın bu krem renkli zikzakın 3 kısmını tamamlamış oldum. Yani şablonuna bakarsak şu kısmı tamamladık. Yani 11, 12 ve 13. sıralar bitmiş oldu. Şimdi buraya kadar olan kısımda ben böyle yaptım ama farklı tasarımlar yapılabilir elbette. Ben 3 tane zikzak sırası yaptım ana renk dışında. Siz bunu daha fazla da yapabilirsiniz. Yine ben 3 renk kullandım. Siz 2 renk de kullanabilirsiniz. 2 rengin tekrarı şeklinde. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Farklı kombinasyonlar oluşturulabilir. Şimdi ben bu 3 zikzak sırasından sonra şu daha önce bir önceki videoda anlattığım bu kalpli beredeki bu benekler gibi ya da minik kalpler gibi uygulama yapacağım bundan sonraki kısımda. Ana rengin içine sarı renkle yapacağım. Bakın bu sırayı tamamladıktan sonra şimdi bu sırada en başta bakın bu 6 ilmeğin birincisinde sarı ile öreceğim. Kalan 5 taneyi mavi ile öreceğim. Yine bu şekilde devam ederek bu sırayı öreceğim. Ondan sonra arada bir sıra tamamen mavi ile ördükten sonra bir sonraki sırada bu benekler ya da minik kalpler bir öncekilerin ortasına gelecek şekilde yine bir uygulama yapacağım. Şimdi ona başlayalım. Sarı iple yapacağım bunu da. Sarı ipimi bağladım. Sıra başındayım. İlk ilmeği sarı örerek başlıyorum şimdi. İlk beneği yapmış olacağım. Arkasından 5 tane ana renkle yani mavi ile örüyorum. Yine burada da 5 ilmek çok fazla olacağı için 3. ilmekte şöyle bir kilitleme yapalım. Beş tane ördüm. Şimdi tekrar bir tane sır. Bu sırayı böyle tamamlayalım. Bir sarı 5 mavi şeklinde. Arkadan bir sırada tamamen mavi ile örelim. Ondan sonra tekrar görüşelim. Evet, bu sarı benekleri ördüğüm sıradan sonra bir sırada ana renk mavi ile düz ördüm. Şimdi bir sonraki sırada yine beneklerimizi yerleştireceğiz ama aralara gelecek bu defa. Şablondan bakarsak bakın şu 2 sırayı ördüm. İlk benekleri uyguladığım sarı benekleri. Arkasından bir sıra mavi ördüm. Şimdi bu sıradayız. Bakın baştan 3 maviden sonra bir tane sarı örmemiz gerekiyor. Ondan sonra arada 5 tane mavi var. Bunu zaten buraya baktığımda da başlangıç noktasındayım. Görüyorum. Bakın 2 tane sarı benekler burada. Ortası tam şu ilmeğe geliyor. Yani 3 tane mavi ördükten sonra bir tane sarı öreceğim. Şimdi bunu yapalım. Burada şu sarıyı şöyle bir dolandıralım. Aradaki mesafenin çok uzun olmaması için mavi ipimizi şöyle bir bakın dolandırdım. Şimdi 3 tane mavi örüyorum. Arkasından
bir tane sarı örüyorum. Şimdi aralarda yine 5 tane ilmek olacak. 1 2 üçüncüde yine kilitleme yapalım. Arkasından 5'e tamamlayalım. 5 mavi oldu. Şimdi bir tane sarı örüyorum. Evet, bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. İkinci benek sıramız olmuş olacak. Sonra araya yine bir sıra mavi öreceğiz. Şurada göstereyim. Şu an bu sırayı örüyoruz. Bir tane sarının olduğu, bakın 3. sırada sarının olduğu. Arada yine bir tane mavi sırası öreceğiz. Ondan sonra tekrar ilk benek sırasında olduğu gibi en başta sarıyı örerek bir sıra, tekrar bir mavi sıra. Yani bu benekleri istediğimiz kadar, boyunu ne kadar yapmak istiyorsak ona göre örebiliriz. Ben buraya 4 tane benek sırası çizdim. Uzunluğuna bakarak daha fazla yapmam gerekiyor mu ona karar vereceğim. Şimdi bu kısmı ben yine öreyim. Ondan sonra tekrar kesmelerle birlikte örmeye devam edelim. Evet, beleği örmeye devam ettim. Bakın bu sarılarla oluşturduğum benek sırasını toplam 1, 2, 3, 4 sıra olarak tamamladım. Şablondan da bakarsak en son sizinle ilk benek sırasını yapmıştık. Bakın şu 2 sırayı. Sonrasında ikinci benek sırası, arkasından bir mavi sıra. Üçüncü benek sırası, arkasından bir mavi sıra. Dördüncü benek sırası ve son mavi sırayı örerek şablonda oluşturduğum tasarımı tamamlamış oldum. Şimdi bu noktadan itibaren uzunluğunu da bir ölçelim öncelikle. 18, hatta 18,5 santimetre oldu. Bu uzunluk yeterli. Artık kesmelere başlayabiliriz. İlk kesme sıramıza şöyle başlıyoruz. Bakın. İlk 2 ilmeği keserek alıyorum. Arkasından 1 2 ilmek örüyorum. Aynı şekilde devam edeceğim. Bir tane kesme yapıyorum. Arkasından 2 ilmek örüyorum. 1 2. Bir kez daha göstereyim. Bakın, bu 2 ilmeği birlikte keserek alıyorum. Arkasından 1 2 ilmek örüyorum. Sıranın sonuna kadar bir kez 2 ör şeklinde devam edelim. Son 4 ilmekteyim. Yine bir kesme yapıyorum. Arkasından 2 ilmeği örerek sırayı bitiriyorum. Şimdi sıra başına geldik. Bir kesme sıramızı tamamladık. Bu sırayı hiç kesme yapmadan öreceğiz. Baştan sona kadar bütün ilmekleri kesme yapmadan örerek tamamlıyoruz. Evet, düz örerek sırayı tamamladım. Şimdi ikinci kesme sırasını örelim. Bu defa kesmelerimiz bakın şöyle olacak. Önce bir tane iğne kesiyorum. Arkasından bir tane örüyorum. Yani bu sırada kesmeden sonra tek ilmek öreceğiz. Yine bir tane kesiyorum. Bir tane örüyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. İlmek sayımız azaldığı için biraz zorlanmaya başlayacağız. Bu sırada ya da bir sonraki sırada 100 santim misinalı şişe geçmemiz gerekecek. Önce deneyelim bu sırayı yine bitirmeyi. Son 3 ilmekteyim. Yine önce bir kesme yapıyorum. Son ilmeği de örüyorum. Evet, ikinci kesme sıramızı da tamamladık. Bu sırada ilmek sayımız 30'a düştü. İlk kesme sırasında 45'e düşmüştük. Şimdi 30'a düştü. Şimdi bir sıra daha yine arada kesmeden öreceğiz ama artık dediğim gibi ilmek sayımız azaldığından yavaş yavaş çok zorlanmaya başlayacağız. Bu sırada bile yavaş yavaş zorlamaya başladı. Bir sonraki kesme sırası daha da zor olacak birleştirmek. Bu durumda iki şey yapabilirsiniz. Eğer aşinaysanız ve kullanabiliyorsanız 5 şişe geçebilirsiniz. 5 şişle bundan sonraki kısmı örebilirsiniz. Ya da benim yapacağım gibi 100 santim misinalı şişe geçebilirsiniz ve Magic Loop tekniğiyle örebilirsiniz. Ben şimdi bunu göstereceğim size. Öncelikle şişe alacağım ilmeklerimi.
Buradan itibaren 100 santim misinalı şişe geçiriyorum. Yarıya böleceğim ilmekleri. 15 tanesini alacağım önce. ...15 tanesini aldım. Sonra şöyle şişir çekiyorum bakın. Bu aldığım 15 tane ilmeği şişin öbür ucuna doğru getiriyorum. Sonra misinanın bu fazlalığı bu arada kalacak şekilde diğer 15 taneyi de bu şişin bu ucuna alıyorum. Evet, 15 ilmeği de geçirdim. Artık 40 santim misinalı şişi kenara alıyorum. Onu kullanmayacağım. Şimdi bu 100 santim misinalı şişle bakın şöyle ilmekleri her iki şişin ucuna doğru getirelim. İkiye bölmüş bir vaziyetteyiz. Ve şimdi Magic Loop tekniğiyle örmeye devam edeceğiz. Daha önce eğer hiç örmediyseniz kısaca açıklıyorum. Şimdi bakın ilmeğimiz burada kaldı, arkadaki ilmekte. En son bunu örmüştük. Sıra başımız burası. Ayrıca takmaya gerek yok. Zaten kenarda kalıyor burası. Buradan bu son örülmüş ilmeğin olduğu şişi çekiyorum dışarıya doğru. Şimdi buradan örmeye devam edeceğim. Bu sıra yine kesmeden öreceğimiz sıra olacak. Arada bir sıra kesmeden öreceğiz. Bakın bu şekilde buradan başladım örmeye. Ve ilk şişi 15 ilmeği sonuna kadar örüyorum. İlk 15 ilmeği ördüm. Bakın şöyle tutuyorum. Örgüyü çeviriyorum. Ördüğüm kısım arkada kalıyor. Öreceğim kısım kendimden tarafta kalıyor. Bu defa bu şişi geriye doğru çekiyorum. Bu yine ördüğüm tarafı, şişini şöyle dışarıya doğru çekiyorum. Çünkü şimdi burayı öreceğim. Şöyle yakın tutarsanız bu ilmekleri ara geçişlerde oldukça düzgün olur. Şimdi buradan itibaren örüyorum. Bu taraftaki 15 ilmeği de örelim. Evet, her iki şişi de şimdi örmüş olduk. Yani bir tam turu tamamladık. Yine ters çevirdim bakın. Ördüğüm kısım arkada kaldı. Yine öndeki şişi geriye doğru çekiyorum. Buradaki şişi dışarıya doğru çekiyorum. Şimdi bu tarafı öreceğim çünkü. Evet, kesmeden bir sırayı ördük. Bu sırada 3. kesme sıramızı yapacağız. Yine 2. kesme sırasında olduğu gibi bir kes bir ör şeklinde öreceğiz. Yani ilk ilmeğimizi bakın kesiyorum. Bir kesme yapıyorum. Arkasından bir ilmek örüyorum. Bir ilmek kesiyorum. Bir ilmek örüyorum. Bu şekilde devam edelim. Ön şişi bitirelim. Ters çevirip arka şişi de yapalım ve sıramızı tamamlayalım. 3. kesme sırasında tamamladım. Şu an şişte toplam 20 ilmek kaldı. Yine arada bir sıra kesmeden örelim. Evet, kesmeden sırayı tamamladım. Şimdi son kez bir kez daha keselim istiyorum. 20 ilmeğimiz var. Bir kesme daha yaparsak yeterli olacaktır. Yine aynı şekilde keseceğiz. İlk 2 ilmeği birlikte alarak bir kesme yapıyoruz. Arkasından bir ilmek örüyoruz. Yine bir kesme yapıyoruz. Bir ilmek örüyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Bakın ilk şişin sonunda tek ilmek kaldı. Onu kesme yapmam gerekiyor. Onu diğer tarafa alıyorum şöyle. Son 2 ilmeği de keserek kesmeleri tamamladım. Şu an ilmeklerimizi bir sayalım.
Bakın arka şişte 7, ön şişte 6, toplamda 13 tane ilmeğim kaldı. Artık bu ilmekleri büzerek berenin uç kısmını kapatabilirim. Bunun için ipimi şöyle bir miktar bırakarak kesiyorum ve bir iğneye geçiriyorum. Şimdi ipin son ördüğüm ilmekten değil, karşıdaki şişteki ilmeklerden iğneye geçirmeye başlıyorum. Evet, bütün ilmekleri ipe geçirdim. Şimdi şöyle çekerek ilmekleri bu kısmı yuvarlak bir şekilde kapatıyorum. Mümkün olduğunca çekelim. Ve ortadan iç kısmı alalım iğnemiz. Biraz daha ipi şöyle çekiyorum. Sonra hemen burada bir kere bir şöyle düğüm atıyorum, gevşemesini önlemek için. Biraz yürütüp sağlamlaştıralım bu kısmı. İç kısımdaki ipleri de sağlamlaştırıp gizleyelim. Evet, oldukça temiz bir çalışma oldu. Bakın. İç kısmı bu şekilde. Dışını da çevirelim. Evet, böyle gayet cici bir beremiz oldu. Son olarak pomponumuzu da takıp beremizi tamamlayalım. Evet, pomponu takalım şimdi. İçinde kullandığım renklerden sarıyla pomponu hazırladım. Şimdi bu tepe kısmına yerleştirelim bunu. Şöyle şu merkezine yakın bir yerden tığımı geçiriyorum. Pomponun bir ipini alıyorum oradan. Sonra karşı tarafından simetrik bir noktadan bir daha çıkıp diğer ipini de alıyorum. İç kısımda bunu bağlayacağım. Sabitleştirebilirsiniz de. Sonradan sökmek de isteyebilirsiniz. Şimdilik ben böyle tutturacağım. Bakın. Evet, beremizi tamamladık. Güzel cici bir bere olduğunu düşünüyorum. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Böylece bu çalışmanın da sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.